Arkadaşlar selamlar, ben Özgün. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Çin malı ve orijinal Leatherman ilk yardım makaslarının kutu açılışlarını ve birkaç testini gerçekleştireceğiz. Hemen şöyle Leatherman'ın orijinal kutusundan bir çıkaralım. Hiçbir zaman okumadığımız broşür. Ve bizi kılıfıyla beraber Leatherman'ın ilk yardım makası karşılıyor. Hemen kutusunu kaldıralım. Evet, şu orijinal olan. Çin'den aldığımız şöyle üzerinde bir barkodla gelen, yine içerisinde hiç okumadığımız bir broşür. Bunun da kutusunu bir köşeye attık. Evet. Şimdi Çin'den aldığımız versiyonu biz kılıfsız olarak tercih ettik. Bu yüzden kılıfın herhangi bir ekstra özelliği olmadığı, sadece taşıma amaçlı olduğu için bunu bir kenara koyuyorum. Ve direkt makasların kendilerini masanın üzerine koyuyorum. Şimdi şöyle yakından gösterecek olursak, orijinalde Leatherman'ın tan renk modelini tercih ettim. Özellikle ekipmanım tan renk olduğu için ve bu rengi de çok sevdiğim için ben bunu tercih ettim. Evet. Makasın kilit mekanizması var. Yani açtığınızda şu noktadaki, yakından çekelim, şu noktadaki kısımlar hemen aktif hale geliyor ve makasın katlanmasını önlüyor. Şuradaki kilit mekanizmasına bastığımızda, arkadakine de yine aynı şekilde bastığımızda makası katlamış oluyoruz. Evet. Hemen yine şöyle yakından göstereyim. Yine bunu da açtığımızda aynı kilit noktalarının bu makasta da olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi öncelikle şöyle bir trim karşılaştırması yapalım. Herhangi bir sallanma yok Çin malı olanda. Leatherman'a geliyoruz. Leatherman'da şu kısımda şöyle hafif bir boşluk var. Ben bana geldiği gibi inceliyorum. Herhangi bir şekilde alyenle sıkılaştırma yapmadım. Kutudan direkt çıktığı gibi karşılaştırıyorum şu anda. Biraz daha şu kısmı yumuşak Leatherman'ın. Çin malından gelenin de biraz daha sert. Evet. Her iki makası da şöyle açıp masaya koyduğumda görüntüde herhangi bir farklarının olmadığını, şöyle yan yana, şöyle üst üste, şöyle diğer yandan, boyut olarak, kalınlık olarak, gramaj olarak çok bir farkları yok. Yani illaki biri birinden 3 gram, 5 gram, 10 gram daha ağırdır ama şöyle iki elimize de aldığımızda her iki makası da herhangi bir şekilde bir ağırlık farkı arada ya da görsel olarak şöyle bir problem görünmüyor arkadaşlar. Mavi olan Çin malı, AliExpress'ten aldığımız tan renk orijinal Leatherman. Hemen şöyle yakından da bir gösterelim. Bir yer değiştireyim. Evet. Şimdi hemen orijinal Leatherman'ın, tabii birkaç kere kesim yaptığım için şurada izler var ama orijinal Leatherman'ın makasının üzerinde Leatherman Raptor Rescue diye yazısını görüyoruz. Bunun dışında
yine orijinal Leatherman'da hemen Clips kısmında bir Leatherman logosu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle daha net gösterebilmek için. Evet. Replika olan da, yani AliExpress ürünü olan da şu kısımda herhangi bir yazı yok. Sadece cetvel kısmı var. Yine arkasını çevirdiğimizde metal kısmında da herhangi bir logo ya da yazı yer almıyor. Evet. Şimdi orijinal Leatherman'a baktığımızda hemen bir incelemesini yapalım. 5 farklı, 6 değil aslında, 5 farklı amaca hizmet ediyor. Birincisi, hemen gösterelim. Şuradaki, kitleyip göstereyim. Birincisi kayış kesicimiz. Yani şu. Buradaki kayış kesicimiz. Kayış kesiciyi açtığımızda kayış kesicinin alt kısımda bir kilitleme mekanizması görüyorsunuz. Neden? Çünkü bu kayış kesiciyi aktif hale getirdiğimizde, yani kullanmak istediğimizde hızlı kesim yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum, araçta mahsur kaldığınız emniyet kemerini kesmek istiyorsunuz. Abanarak, güç kuvvet uygulayarak bu aparatı kullanacağınız için bunun elinizi kesmemesi, kapanma esnasında kesmemesi gerekiyor. Bu yüzden burada orijinal Leatherman'da bir kilit aparatı var arkadaşlar. Evet, halat ve kemer kayış kesici bu işe yarıyor ve burada bir kilit mekanizması var. Hemen replikaya geldiğimizde buradaki kayış mekanizmasının herhangi bir kilidinin olmadığını görüyoruz. Bu bir büyük problem mi? Benim için evet. Çünkü bunun kapanması demek olası bir durumda parmağınızı koparmanıza gidecek kadar problemlere yol açabilir arkadaşlar. Benim AliExpress'ten almış olduğum üründe Leatherman'ın replikasında herhangi bir kilit aparatı mekanizması yok. Oysa ki orijinal Leatherman'da var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bunun dışında hemen bu kayış aparatının, kayış kesme aparatının altındaki vidaya bakıyoruz. Neredeyse aynı alien vida kullanılmış. Sadece Leatherman'ın ortasında bir çıkıntı var. Diğerinde yok. Yani bunu düz bir alyenle, yıldız alyenle değiştirebilirken bunda anahtarlı bir alyen, buna özel bir alyen kullanmanız gerekiyor. Hemen bunu kapatalım. Yine Leatherman'ın orijinal makası üzerinden halka kesici kısmı gösterelim. Halka kesici kısım ne? Özellikle parmakta kalan yüzükleri ya da bu tarz parçaları kesmeye yarıyor. Hemen şuradaki kısım. Bakınız. Şuradaki kısım. Tekrar gösteriyorum. Şurada açıldı. Buradan kapatarak kesme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Şu kısım. Hemen replika olan modele bakıyoruz. Aynı şekilde buraya da bir halka kesici ağız konulmuş. Herhangi bir fark yok. Aynı ölçülerde. Şöyle göstereyim. Aynı ölçülerde. Evet. Hemen Leatherman'ın diğer bir özelliği cetvel. 0'dan 5 santime kadar düz bir cetvel görüyorsunuz burada. Yine replika Leatherman'da 0'dan 5'e kadar. Doğru. Burada da 0'dan 5'e kadar. Yine 0'dan 5'e kadar bir cetvel var. Ölçüde herhangi bir fark var mı diye bakalım. Birbiriyle örtüşüyor mu? Evet. Tam aynı. Şöyle gösterecek olursak cetvel birbiriyle örtüşüyor. Yani herhangi bir fark yok. Cetveller ikisinde de doğru.
Yine orijinalden devam edelim. Bir oksijen tankınız varsa buradaki anahtar kısmından oksijen tankınızın açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Şuradaki dikdörtgen kısım oksijen tank anahtarı. Replikaya bakalım. Evet. Replikada da yine aynı şekilde aynı ölçülerde oksijen tank anahtarı bulunuyor. Bunda da herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bunun dışında Leatherman'da yine orijinalinde bir karbür cam kırıcı var. Şöyle göstereyim. Evet, şuradaki nokta hızlıca cama vurarak camı patlatmanıza ve camı kırmanıza yarıyor. Bu da nedir? Yine bir araçta mahsur kalmış olabilirsiniz ya da bir evin içerisinde mahsur kalmış olabilirsiniz. Ya da kırmanız gereken önemli bir cam mekanizma varsa bunu kırmaya yarıyor arkadaşlar. Hemen replikaya bakalım. Replika olan da daha sivri bir karbür cam kırıcı var. Şöyle ikisini yan yana koymak gerekirse aradaki farka bakın. Leatherman'ın orijinal makasında biraz daha törpülenmiş bir karbür cam kırıcı var. Ama replika olan da sivri bir karbür cam kırıcı var. Evet. Şu an aradaki farklar bunlar. Bunun dışında açma ve kapama kısmında sesi duyalım. Leatherman daha yumuşak, daha kolay açılıp kapanıyor. Sesi bu şekilde. Replika Leatherman'da bu şekilde bir ses var. Evet, biz birkaç parça malzeme koyduk. Bunların kesme işlemini orijinal ve replika nasıl yapıyor? Bunun testini yapmış olacağız sizle. Özellikle sahada personel arkadaşlar yaralanmalarda ve acil durumlarda biliyorsunuz şöyle tıbbi flasterler var. Bunları şuradaki gazlı bezi bantlamaya, yapıştırmaya kullanıyorlar. Flasteri ve gazlı bezi ikisinin nasıl kestiğine bakalım. Evet, gazlı bezimiz şöyle içinden birer tane çıkarıyorum. Evet, ilkini orijinal Leatherman'la kesiyorum. Bu orijinal Leatherman'la kestiğimiz. Bu da replika Leatherman'la kestiğimiz. Hiçbir fark yok. Yani şu kesim arasında ikisinde de herhangi bir fark yok arkadaşlar. Bunlar da eşitiz. Hemen flasteri açalım. Flasterimizi keselim. Yani bandımız aslında tıbbi bandımız. Orijinal Leatherman'la kesiyorum. Şu kırmızı çizgiden. Replika Leatherman'la kesiyorum. Yine kırmızı çizgiden. Evet. Tıbbi flasterde de herhangi bir şekilde bir fark göremedim. Bu arada her iki makasın da 420 Hz paslanmaz çelik olduğu yazıyordu. Yani AliExpress'te de öyle yazıyordu. Leatherman'ın sitesinde de 420 Hz bir paslanmaz çelik kullanıldığı söyleniyor. İkisi de şu anda bana aynı çelik gibi geldi. Herhangi bir testini yapamadık tabii şu anda. Bunun dışında polar bir malzememiz var. Hemen şöyle polar malzemeyi keselim.
Polar kumaş daha doğrusu. Evet, orijinalle kestik. Replika ile kesiyorum. Evet. Polar kumaşta da herhangi bir problem yok. Tamamen eşit. Köşeye koyduk. Evet, askeri bir kamuflajın bir parçası var. Bunu keselim. Bunu da şöyle yapalım. Normalde tek kat değil de 2 kat keselim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet, orijinalle bu şekilde kestik. Replikaya geliyorum. Evet, replikayla da herhangi bir problem yaşamadık. Bunun dışında bir ayakkabı bağcığımız var. İnce bir bağcık değil, kalın bir bağcık. Yani elimizle koparamayacağımız bir bağcık aslında. Hemen şöyle tek hamlede kesebildik. Replikayla tek hamlede kesebildik. Herhangi bir problem yaşamadık. Bir parakort ipimiz var. 2 farklı ölçüde. Biri zannediyorum 4 ya da 6. Diğeri 2 ya da 4 milimetre. Hemen keselim. Evet. Uç kısmına geldiğimde ladder'ımın birazcık saçmalıyor. Ama şu orta kısımda herhangi bir problem yok. Hemen replikada uçta bir problem yok. Ortada da bir problem yok. Az önce ladder'ımın da benim hatam olabilir. Tekrardan. Evet, birazcık şu alyeni sıkmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Şu an çok da gevşek durmuyor ama ortasında hafif bir boşluk var şu an. Çok az geriye geldiğimde herhangi bir problem olmadığını görebiliyoruz. Benim için ikisi de geçerli. Herhangi bir problem yok. Şöyle kenara alalım. Yine bir sargı elastik malzememiz var. Bunda da hemen şöyle tek seferde kestik. Yine bunu da tek seferde kestik arkadaşlar. Buna da bir problem göremedik. Evet, bir kablomuz var. Bu kablo miladını doldurduğu için kullanabiliriz. Kabloyu kesiyorum. Hiç zorlanmadan kesti ladder'ımın. Orijinali. Replikası da yine aynı şekilde kesti. Hiçbir problem çıkarmadı. Evet. Şimdi makaslar bizim için ikisi de geçerli arkadaşlar. Yani replikası da orijinali de makas ağızlarında hiçbir problem çıkarmıyor şu anda. Bütün malzemeleri problemsiz kesti. Bu arada kalın olanı unuttuk. Kalın olanı da keseyim hemen. Evet. Cayır kesiyor. Hiçbir problem yok ikisinde de. Bunu da köşeye koyduk. Evet, bir halatımız var. Bayağı kalın bir halat. Zannediyorum 10-12 milim arasıdır bu. Bunu da halat kesme kısmını kullanarak deneyeceğiz. Evet. Replikada birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir kilit mekanizması yok. Yine orijinalden devam edeceğim. Şöyle. Evet. Mesafemiz biraz dar olduğu için zorlandık ama yine birkaç hamlede kesebildik. İp gerçekten kalın ve sağlam. Yani çok tok bir ip. Bu şekilde olması normal bence. Evet.
Evet, replika burada bir saçmaladı. Replikada biraz zorlandım. Anladığım kadarıyla replikanın kayış kesici ağzının keskinliği orijinale göre yani yarı farkı var. Yani şu örnek veriyorum 3-4 hamlede kesebildiyse şu 5-6 hamlede kesti. Tekrardan bir testini yapayım. Evet. Hatta şöyle yapalım. Tekrar replikadayım. Biraz daha fazla güç uygulayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hamlede kesti. Şaka gibi. Bizi zorladı. Şimdi tekrar orijinaldeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hamlede kestik. Tuttuğum mesafe dar olduğu için bu kadar zorlanıyoruz bu arada. Daha geniş bir alanda çok daha efektif kullanabiliriz. Masa biraz dağıldı ama testimizi yaptık en azından. Yani replika bizi yordu. Bayağı bir yordu. Hayati önem arz eden bir olayda birazcık bizi zorlayacak gibi. Evet. Bir askı kayışımız var. Bu askı kayışını hemen şöyle tek seferde kesip kesemeyeceğimize bakacağız. Evet. Tek seferde kestik. Evet. Şöyle toplamaya çalışıyorum bu arada. Bu da orijinal olan. Evet, çok kolay kesti orijinal olan. Tekrar elimizde kayışımız varken şöyle bu sefer de yukarıdan deniyorum. Evet. Replika zorluyor. Bu bir gerçek. Yine mesafeyi şöyle kısa tutuyorum. Evet. Orijinal olan Leatherman kesinlikle daha kolay kesiyor. Kayış kesici ağızda. Evet. Şimdi bu aparatla işimiz bitti. Bunu kapatıyoruz. Gelelim halka kesici ağza. Yani şuraya. Şu kısma. Evet. Şimdi orijinal Leatherman şöyle gümüş bir yüzüğümüz var. Bu arada gerçekten işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Şaka. Vallahi kesti. Yani çok bir güç uygulamadım. Şu an çok şaşırdım. Hemen şöyle ağzını görebilirsiniz. Nasıl kestiğini. Hemen replika olanla deniyorum tekrar. Bakalım bu ne yapacak. Bu da kesti. Aynı şekilde 2 hamle. Bu da zorlamadı. Biraz daha kalın bir noktaya gelelim. Şu kısma gelelim. Hemen hemen eşit davranmaya çalışıyorum.
tek hamlede şöyle bir iz bıraktı. Replikaya geliyorum. Aynı. Evet. Bu kısımda da yine ikisi benim için, benim gözümde aynı. Şöyle göstermek gerekirse. Bir de kablo kısmına bakalım. Yani buradaki halka kesici kabloyu da kolay kesecek mi? Evet, kablo da birazcık ezdi sadece. Ezip kesmeye çalıştı. Evet, burada da aynı. Biraz daha hassas bir kurdelamız var. Ortadan nasıl bir kesim yapacak? Bir de buna bakalım. İkisinde de gayet güzel kesiyor. Evet. Şu an için bu şekilde arkadaşlar. Çin malı olanın ortalama fiyatının 1000 ila 1500 arasında olduğunu düşünürsek, orijinal Leatherman Raptor makasında şu anda güncel Türkiye fiyatının 3500 lira olduğunu düşünürsek, aradaki farkları siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bu arada videodan önce şuradaki karbür cam kırıcıyı da test etme fırsatım oldu ama oda ortamında bunu çekimini yapamayacağım için size gösteremiyorum, ama bu konuda da bilgilerimi vereyim. Şimdi replika olanda uç çok sivri. Cama vurduğunuz anda camı delmeye yarıyor. Çok fazla abanmak gerekiyor camı kırabilmek için. Ama orijinal Leatherman'da direkt camı dağıtıyor. Yani sivri değil, delme değil de daha çok parçalama amaçlı. İkisinde de kullanılan malzeme birbirine benzer malzemeler, ama bu biraz daha sivri tutulduğu için biraz daha güç uygulamak gerekiyor camı parçalayabilmek için. Ama aradaki fiyat farkını göz önünde bulundurursak replika olan kesinlikle işe yarıyor. Sadece şuna dikkat etmek gerekiyor replikada. Bu askı kayışı ya da işte kemer aparatını kullanırken birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Bir de kullanmadan önce birazcık ağzını keskinleştirmeniz gerekiyor. Bu detaylara dikkat ederseniz aradaki fiyatı da göz önünde bulundurursak replika olanı tercih edebilirsiniz. Ama yok ben orijinal Leatherman'cıyım ya da orijinalini alayım kafam rahat etsin diyorsanız da bence bu makas çok işe yarıyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olup videolarımı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.